Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Özellikle Cuma günü yayınlanan etkileyici bölümün ardından yayınlanan fragman açıkçası birçok izleyiciyi tatmin etmedi. 100. bölüm gibi önemli bir eşiğe gelirken beklentiler oldukça yüksek. Ancak fragmanda verilen ipuçları bu beklentilerin bir kısmını karşılamaktan uzak kaldı. Yine de yaşanacaklar dizide tansiyonun düşeceği anlamına gelmiyor. Aksine sezon finaline yaklaştığımız bu dönemde karakterler arasındaki ilişkiler iyice geriliyor ve her sahne daha da kritik bir hal alıyor. Bu bölümde dikkat çeken ilk detaylardan biri Fatih'in sonunda doğru bir karar alması. Açık konuşmak gerekirse Fatih bu zamana kadar aldığı kararlarla çoğu zaman izleyicinin eleştirisini üzerine çekmişti. Ancak bu kez öyle olmadı. Özellikle Defne ile arasında net bir mesafe koyması ve doğaya karşı sadakatini koruması takdir edilesi bir duruş. Fatih nihayet doğru yola girdi diyenlerin sayısı oldukça fazla. Eğer siz de bu davranışlarını destekliyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bakalım kimler aynı fikirde. Öte yandan Doğan'ın durumu biraz daha karmaşık. Ne var ki Fatih'in yaptığı doğru hamleler Doğan'ın gözünden kaçıyor ve olanları bambaşka bir şekilde yorumluyor. Bu da çift arasında yeni bir güvensizlik sürecini başlatabilir. Ancak ilerleyen bölümlerde Doğan'ın gerçeği öğrenmesiyle birlikte ilişkilerinde yeni bir dönemin başlayacağını düşünüyoruz. Bu tarz yanlış anlaşılmaların dizide nasıl çözüleceği merakla beklenen gelişmelerden biri olacak. Açıkçası Beril karakterinin bu kadar uzun süre dizide kalıp şimdi bu kadar kolayca çekip gitmesi birçok izleyiciyi düşündürdü. Eğer gerçekten kısa sürede diziden ayrılacaksa bu karakterin bunca bölüm boyunca izleyiciye neden sunulduğu sorgulanmaya başlandı bile. Kısacası Kızılcık Şerbeti'nde tansiyon yine yükseliyor. Fragman çok iddialı olmasa da bölüm içerisinde bizi şaşırtacak gelişmelerin yaşanacağını düşünüyoruz. Sezonun kritik virajına girerken tüm karakterler için yepyeni kararlar, yüzleşmeler ve dönüşümler bizleri bekliyor olacak. Yeni gelişmeler oldukça kanalımıza yüklemeye devam edeceğiz. Bu yüzden abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi gelin Doğa ve Fatih cephesinde yaşanacaklara biraz daha yakından bakalım. Son bölümde izlediğimiz sahnede Fatih uzun zamandır yapamadığı kadar doğru bir adım attı. Defne'nin giderek artan ilgisine karşı net bir duruş sergileyerek ortamdan uzaklaşmak istedi. Bu tavrı geçmişte sıkça hata yapmış bir karakterin artık olgunlaştığını ve bazı sınırları çizmeye başladığını gösterdi. Ancak ne yazık ki Fatih'in bu doğru hamlesi tam da Doğa ile karşılaştığı anda yanlış anlaşılmalara yol açtı. Doğa gördüğü manzaranın yalnızca yüzeyine bakarak hızlı bir yargıya vardı ve Fatih'i yine eski davranışlarının bir tekrarıyla suçladı. Bu durum Fatih'in iç dünyasında ciddi bir sarsıntı yaratacak. Çünkü ilk kez gerçekten doğru bir seçim yapmışken bunun yanlış anlaşılması onun için büyük bir hayal kırıklığı olacak. Ancak Fatih bu kez pes etmeyecek. Kısa süre içinde gerçeği Doğa'ya anlatacak ve olan biteni netleştirecek. Doğa da zamanla Fatih'in herhangi bir yanlış yapmadığını anlayacak. Bu durum aralarındaki ilişkiye güven açısından önemli bir katkı sağlayabilir. Ancak burada Defne faktörünü göz ardı etmemek gerekiyor. Eğer Defne Fatih'in kendisinden uzak durmasını bir gurur meselesine çevirirse olaylar çok daha farklı bir yöne evrilebilir. Üstelik Işıl gibi bir karakterden akıl almaya kalkarsa Defne'nin davranışları tahmin ettiğimizden çok daha karmaşık ve planlı hale gelebilir. Bu da dizide yeni bir entrikanın fitilini ateşleyebilir. Özellikle Defne'nin Fatih'e duyduğu ilgiyi bir nevi hırsla harmanlaması halinde Doğa-Fatih ilişkisi ciddi bir sınavdan geçebilir. Tüm bu karmaşanın ortasında Fatih'in en büyük destekçisi Ömer olacak gibi görünüyor. Ömer her ne kadar duygularını çok belli eden biri olmasa da Fatih'in bu kez doğruyu yaptığına inanan belki de tek kişi olacak. Ömer'in bu desteği Fatih'in yeniden güç kazanmasında önemli bir rol oynayacak. Ama öte yandan Fatih'in geçmişte yaptığı hatalar da peşini bırakmayacak. Her ne kadar bugünkü adımları doğru olsa da o karanlık geçmiş çevresindekilerin onu sorgulamasına neden olmaya devam edecek. Asude ve Firaz'ın artık ailelerini genişletme isteği yeni bölümde dikkat çekici bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu istek Nursema tarafından ilk etapta kabul görmedi. Nursema geçmişte yaşadığı kırılmalar, duygusal dalgalanmalar ve özellikle de evliliğinde hala tam anlamıyla bir denge kurulmamış olması nedeniyle öyle büyük bir sorumluluğa hazır hissetmiyor. Aslında bu tavrı bir noktada anlaşılabilir olsa da Firaz'ın kararlı ve olgun yaklaşımı işleri biraz daha farklı bir boyuta taşıyor. Baba olma fikrine kendini kaptırmış olan Firaz,
Nursema'nın bu kararsızlığına rağmen onun duygularını incitmeden hareket etmeye çalışacak. Nursema'yı kırmadan, onu suçlamadan ama aynı zamanda bu konuda ne kadar ciddi ve istekli olduğunu da dile getirecek. Firaz için bu durum sadece bir hayal değil, evliliği daha anlamlı kılacak bir adım. Ve o da bunun gerçekleşmesi için eşinin duygusal hazır oluşunu beklemeyi tercih ediyor. Ancak beklerken de Nursema'nın bu noktada yüzleşmesi gereken gerçekleri ona hatırlatacak. Tüm bu süreç içinde Nursema'nın kendi iç dünyasında yaşadığı çatışmalarda oldukça belirleyici olacak. İlk başta bu isteğe karşı çıkan Nursema, bir süre sonra yaptığı çıkışların aslında mantıklı temellere dayanmadığını fark edecek. Ona güven veren tavırları sayesinde Nursema duygusal anlamda yeniden bir değerlendirme yapacak. Kendini daha sağlıklı bir noktaya taşımaya başladığında bebek konusunda da sıcak yaklaşmaya başlayacağını düşünüyorum. Ve işte tam da bu noktada senaryonun sürprizlerinden biri gündeme gelebilir. Belki de izleyicinin şimdiden küçük pembe olarak adlandıracağı minik bebeğin varlığı mümkün görünüyor. Işıl'ın pembenin hayatını kaybetmesine neden olan olayda parmağının olduğunun ortaya çıkması, yaşananların etkileri yalnızca karakterler arasında değil, dizinin genel kurgusu ve seyirciyle kurduğu bağ üzerinde de derin izler bırakacak. Hem otoriter duruşu hem de aile üzerindeki etkisiyle Kızılcık Şerbeti'nin temel taşlarından biriydi. Onun beklenmedik vefatı izleyiciyi derinden sarsarken bu acının arkasında Işıl'ın olması dizide dengeleri alt üst edecek bir gelişme olacak. Eğer sezon finalinde bu karanlık gerçeğin üstü örtülmeye devam ederse seyircinin tepkisi oldukça büyük olabilir. Çünkü izleyici artık açık ve net bir yüzleşme bekliyor. Bu kadar derin bir olayın üstünün kapatılması hem inandırıcılığa zarar verir hem de izleyiciye olan güven bağını zedeler. Özellikle Işıl karakteri uzun süredir dizide olumsuz olaylarla anılan, entrikayla birçok karakterin hayatını etkileyen bir figür haline geldi. Bu yüzden Pembe'nin vefatına neden olan olayın gerçek yüzü açığa çıkmadığı sürece Işıl'ın dizideki varlığı izleyiciyi rahatsız etmeye devam edecek. Hatta birçok izleyici şimdiden sosyal medyada bu karakterin diziden ayrılmasını talep ediyor. Bu noktada birçok yüzleşmenin sezon finalinde yaşanacağına dair güçlü işaretler var. Senaryo açısından bakıldığında Işıl'ın Pembe'ye zarar verdiği gerçeğini ortaya çıkaracak kişinin ya Mustafa ya da Ömer olması oldukça mantıklı duruyor. Özellikle Mustafa'nın şüpheleri ve geçmişte annesiyle ilgili yaşadığı duygusal bağ onu bu gerçeği öğrenmeye itebilir. Ömer ise sakin ama dikkatli tavrıyla olayları çözümleme konusunda güçlü bir karakter. Her iki isim de bu gizemin ortaya çıkmasında başrol oynayabilir. Özellikle sezon finali gibi büyük beklentilerin olduğu bir bölümde bu tarz bir yüzleşme senaryoyu hem duygusal hem de dramatik açıdan zirveye taşır. Işıl'ın tüm planlarının çöktüğü, gerçeklerin açığa çıktığı ve karakterin diziden ayrıldığı bir final, yeni sezonun temiz bir sayfayla açılmasına zemin hazırlar.